Gündem öyle yoğun, öyle hızlı, o kadar acımasız ki inanın yetişemiyorum. Covid-19 pandemisi nedeniyle devam eden üzüntülerimiz, endişe çukurları, korku okyanusları, huzursuz ve tedirgin eden belirsizlik, ekonominin hali, adalet eşitsizlikleri derken gelin internetin, yeni medyanın, yeni normaldeki rolüne bakalım. Amerika'da George Floyd'un bir polis memuru tarafından acımasızca katledilmesiyle başlayan ve dünyaya yayılan protestolar, kafası karışmış, evrimini zorlayan insanlar, bir yandan uzay çalışmalarında çarpıcı hatta şok edici gelişmeler, SpaceX ve ISS, Twitter-Trump kavgası, Anonymous sağlara döndü ve birkaç darbe vurdu bile. Büyük bir kaos dijital dünyada da hakim. Tabii ki normal böyle bir şey olacaktı. Ama biliyor musunuz, bugünleri yıllar önceden gören ve yaşadıklarımızı tahmin eden, detaylarla anlatan biri var. Nostradamus değil. Baba Vanga'yı da kastetmiyorum. Matrix filmindeki o kahin sahnesini bilmeyeniniz yoktur. Ne o kahinle buluşur hani. Yeah. I'd ask you to sit down, but you're not going to anyway. And don't worry about the vase. What vase? Ben burada kırılan vazoya üzülürüm hep. I'm sorry. Öngörüler algımızı şekillendiriyor mu dersiniz? Duyduğumuz kehanetler düşüncelerimizi etkiliyor mu? Kaderimizi değiştirebilir mi? Geleceği öngörmek isteriz hep. Zaten ya geçmişte ya gelecekteyizdir. Burç yorumunuzu nereden okuyorsunuz? Ay tutulunca siz kime tutunursunuz? Fal bakan botlarla karşılaştınız mı? Olacakları önceden bilsek ne değişirdi? Geleceği görebilmek nasıl bir şeydir acaba? Şimdiyi doğru anlayabiliyor muyuz? Bize gerçekleri kim, nereden gösteriyor? Yeni medyada eriştiğimiz bilgilerle geleneksel medyada gördüklerimiz arasında ne farklar var? Sosyal medya olmasaydı George Floyd dünyada bir sembol olabilir miydi? Farklı ülkelerden milyonlarca insanı sokağa çıkarabilir miydi? Basılı ve televizyon medyasına göre Afrika kökenli insanlar yağma yapıyor. Algısı hakim gibi değil mi? Oysa burada tam tersi. Yeni medyanın özgürlükçü ortamı mı dersiniz? Her zaman güvenebilir miyiz ona? Dikkatli olmalısınız. Algınız açıksa, gücünüz ve sabrınız varsa gerçeğe yaklaşırsınız. Bakın bir sosyal medya platformu olan Twitter, koskoca Amerika Başkanı Donald Trump'ın başına nasıl da bela oluyor. Daha 3 yıl önce Trump Twitter kullanımını savunuyor, ben modern zaman başkanıyım diyordu. Ama 80 milyondan fazla takipçisi olan Donald Trump'ın bir paylaşımı bu medya telif hakkı sahibi tarafından yapılan bir talebe yanıt olarak engellendi ifadesiyle ulaşılmaz hale getirildi. 3 dakika 45 saniyelik bu videoyu kim şikayet etti Twitter söylemiyor. Bu şikayet ve telif hakları konusunda ayrı bir bölüm yaparız. Videoda sakin bir müzikle Trump'ın konuşmasını dinlerken George Floyd'un fotoğrafları, protestolardan görüntüler, yanan binalar ve vandalizm sahneleriyle yapılmış bir propaganda izliyorsunuz. Sözde barışçıl yürüyüşlerin ve polis memurlarının fotoğrafları ve videolarıyla süslenmiş bir kampanya filmi. Bu filme ulaşmanız mümkün. Ama ben onun yerine Kanada Başbakanı Trudeau'nun Trump sorusundan sonraki sessiz 21 saniyesinde içeren gerçekçi yanıtını izleyin derim. Linki videonun altına ekliyorum. Neyse, sonuçta Twitter, Trump'ın kampanya videosuna erişimi engelledi. Amerika Başkanı'nın bir paylaşımını engellemek. Vay be. Bunun üzerine de Trump, esti gürledi tabii, kapatırım dedi. Cumhuriyetçiler sosyal medya platformlarının muhafazakarların sesini kıstığını hissediyor. Biz bunu sıkı bir düzenlemeye alacağız ya da bunları kapatacağız. Bunları yapmaya çalışıp başarısız olduklarını 2016'da da gördük. Bunun çok daha sofistike bir versiyonunu yapmalarına izin vermeyeceğiz diye konuştu. Geçen ayda Twitter, Trump'ın seçimlerle ilgili bir paylaşımına uyarı vermişti. Trump'ın oy pusulaları ile ilgili halkı yanılttığını söylemişti. Tweetler altında artık kullanıcıları doğru bilgilendirmeye yönlendiren ve Trump'ın asılsız iddiaları hakkındaki gerçek kontrolleri ve haber öykülerini içeren mailin oy pusulaları hakkındaki gerçekleri öğrenin yazan bir uyarı ve bağlantı var. Ayrıca şiddeti yücelterek platformun kurallarını çiğnediği gerekçesiyle de sert bir uyarı verdiler Amerika Başkanı'na. Şimdi muhalefet böyle bir şey. Bakın Amerika Başkanı'nın başına bela olan yaramaz bir çocuk gibi Jack Dorsey'in Twitter'ı bir sosyal medya platformu. Twitter üzerinden bazı ünlülerin de Trump'ı ağır eleştirdiklerini biliyorsunuzdur. Twitter buna izin veriyor. Yaramaz çocuk.
Uslu çocuklar da var elbette. Etliye sütliye karışmam diyen Zuckerberg ve Facebook'u Trump'a karşı hayli esnek ve toleranslı davranıyor. Bu nedenle de ağır eleştirilere hedef oluyor. Yeni medyanın gücü. Bu platformların kitleleri nasıl etkilediğini, nasıl yönlendirdiğini, nasıl birden sokaklara döktüğünü görüyorsunuz değil mi? Dünyayı değiştiriyorlar desek yeridir. Artık devletlerin karşısında ya da yanında protestocular ve dev yazılım şirketlerinin yönetici sahiplerini görüyoruz. Bill Gates, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Larry Page, Elon Musk. Elon Musk demişken, Elon Musk bir süre Twitter'da yokum dedi. Bir şeyler paylaşmıyor ama bazı içerikleri beğeniyor. Stalker moda geçmiş. SpaceX'in astronot taksi bu bölüme sığmadı. Uzaktan çalışma derken uzaydan çalışmaya harika bir örnek. Astronotların bilime katkıları inanılmaz. Onlar da internetten yararlanıyor. Yeryüzünde de protestocular alternatif iletişim platformlarını kullanarak birbirleriyle bilgi alışverişi yapıyor. Şaşırtıcı şekilde organize oluyorlar. Aşağıya bir link veriyorum, bir izlersiniz. Bir yandan sosyal mesafe önerisinin artık fısıltı gibi kaldığı, sokakta insanların iç içe geldiğini görüyoruz. Diğer taraftan da uzaktan çalışmanın herkesi hayrete düşüren yeni gerçeklerden biri olduğunu kavradık. Uygun iş ve iş gruplarında verimliliği artırıyor. Bir de tasarruf ve çevreye olumlu etkisi. Ancak insan insandan uzak. Ne kadar mutlu olabilir? En son kime sarıldınız? Amerikalı astronotlar Robert ve Douglas Hurley, ISS'e vardıklarında onları karşılayanlarla nasıl kucaklaştılar dikkat ettiniz mi? Hatta Douglas kavuşma heyecanıyla başını vurarak uzaydaki ilk kazasını bile yaşadı. Bizi uzaya götüren akıl ve bilimin Covid-19 karşısındaki çaresizliği dilemmasıyla boğuşuyor düşlerimiz elbette. Gittikçe eski gerçeklerden uzaklaşıyoruz sanki. Uzaklaştıkça evde kal, internetten al derken, eve hayatı sığdırabilenler, eve değil dünyaya sığmayanlar. Korkarım bu salgın tamamen geçse bile yeni normalde sosyal mesafe bir süre bizi zorlayacak. Bir kehanette bulunayım. Ayna dünyada daha çok vakit geçireceğiz. Kehanet demişken videonun başında sözünü ettiğim, yıllar önceden bugünü tıpatıp anlatan kişi, çoğunuzun çok iyi tanıdığına emin olduğum Arthur C. Clarke ya da Sir Arthur Charles Clarke, İngiliz şövalyelik nişanına sahip mucit ve bilim kurgu yazarı. 1917'de doğmuş, 2008'de aramızdan ayrılmış. Benim de hayranı olduğum büyük sinemacı Stanley Kubrick'le birlikte 2001 Space Odyssey filminin de senaryosunu yazmışlar. Sizi biraz C. Clarke'ın öngörü ya da kehanetleriyle baş başa bırakayım. If what I say now seems to you to be very reasonable, then I'll fail completely. These things will make possible a world in which we can be in instant contact with each other wherever we may be. I am perfectly serious when I suggest that one day we may have brain surgeons in Edinburgh operating on patients in New Zealand. The most intelligent inhabitants of that future world won't be men or monkeys. They'll be machines. They'll be machines. They'll be machines. Ne düşünüyorsunuz? Hayalperest bir yazar mı? Bir fütürist mi? Yoksa bir dahi mi? Geleceği gördü mü? Yoksa geleceği inşa etmemiz konusunda bize bilgileri, ödevleri mi verdi? Bunları bilmiyorum. Ama siz kırılan vazo olmayın. Şimdi arkanıza yaslanın ya da bir dakika. Şu ana kadar izlediyseniz zaten abonesiniz. Abone değilseniz abone olur musunuz? Beğendiyseniz beğenin, beğenmediyseniz de beğenmediğinizi söyleyin. Sonra arkanıza yaslanın ve Covid-19 yüzünden ya da George Floyd ve onun gibi ölenlerin anısına 2001 Space Odyssey'den sizin için seçtiğim şu sahneyi izleyin. Hoşça kalın. Yeni normalde bol şans.